Değerli izleyicilerimiz, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından milyonlarca yurt dışında yaşayan vatandaşımız izinlerini geçirmek için, tatillerini yapmak için ana vatanımıza geldiler ve şimdi ise dönüş zamanı. Pek çok vatandaşımız şimdi dönüş yolunda. Şu anda bizler de Kapıkule'ye sadece 10 kilometre mesafedeyiz. Dönüş yolculuğu ciddi anlamda artmaya başladı. Türkiye'nin değişik noktalarına, tatil yörelerine, ta Türkiye'nin öbür ucuna Van'a kadar Türkiye'nin dört bir yanına vatandaşlarımız gittiler. Şimdi dönüyorlar. Değerli izleyicilerimiz, tabii geçen yıl bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın çoğu Türkiye'ye gelememişti. Ancak içinde bulunduğumuz bu yıl içerisinde bir önceki yıla göre yaklaşık %60 oranında Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlarımızın sayısının arttığını gümrük yetkililerinden öğrendik. Özellikle Kapıkule gümrüğünde girişte ciddi yoğunluklar yaşanıyordu. Beni takip edenler bilir. Gerek Türkçe Haber'de gerekse Emekli TV'de Kapıkule'den tüm gelişleri, tüm ambiyansı sizlerle paylaşmıştım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, tabii içinde bulunduğumuz yıl pandemi nedeniyle maalesef yine sıkıntılı. İnsanlarımızın pek çoğu yine gelemediler. Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, Danimarka, Avusturya, Belçika gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerde Türkiye'ye gelemeyenler oldu. Ancak kalbimiz yine tabii ki ana vatanımızla. Hiçbir zaman gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye'ye olan hasreti bitmiyor. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'daki son durumu da aktarmak gerekirse maalesef her geçen gün vaka sayıları artmaya devam ediyor. Özellikle Delta virüsü denilen, yani koronavirüsün yeni mutasyona uğramış hali Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde artışa geçmiş vaziyette. Şimdi dönüşte, izin dönüşünde Avrupa ülkelerinde maalesef vaka sayısının artması bekleniyor. Bu da tabii üzücü bir durum. Şimdi Almanya'da bildiğiniz üzere yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi söz konusu. Almanya'da yeni tedbirlerin hayata geçirilmesiyle beraber diğer ülkelerde de ardından yeni kısıtlamalar gelecek. Şunu söylememizde fayda var. Koronavirüs daha uzun yıllar hayatımızdan çıkmayacak. Maalesef tablo bize bunu gösteriyor. Şimdi aşılar çıkmadan önce ne dediler? Şunu söylediler. Dediler ki biz 2 doz yaparak koronavirüsten insanları kurtaracağız dediler. Ama şu anda Avrupa'da ve dünyanın pek çok noktasında 3, 4, 5, 6. dozlar konuşuluyor. Hatta bu mutasyona uğramış olan virüsle ilgili olarak da yeni bir aşının üretileceği yönünde çok ciddi duyumlarımız, haberlerimiz var. Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu BioNTech Pfizer aşısıyla ilgili olarak yeni bir çalışmanın yürütüldüğü haberini aldık. Bunun anlamı şu: daha uzun yıllar hayatımızda aşı, maske ya da diğer önlemler maalesef çıkmayacak. Bu iş bugünden yarına da bitecek gibi değil. Tüm yetkililerin söylediği en az 3-4 yıl sonra hayatımız belki, bakın tekrar ediyorum, belki normale dönmeye başlayacak. Ama şu anki mevcut şartlar içerisinde maalesef koronavirüsle ilgili olarak önümüzde sıkıntılı bir dönem var. Değerli izleyicilerimiz, bunun yanı sıra aşı olmayanları da ciddi önlemler bekliyor. Almanya Başbakanı Merkel bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Biliyorsunuz testler bedavaydı. Aşı olmayanlara artık Almanya'da, değerli izleyicilerimiz, testler ücretli oldu. Bunu da hatırlatmamızda fayda var. Bize dediler ki aşı zorunlu değil. Aşı olmayanlar olanlarla beraber eşit haklara sahip olacak. Ancak şunu görüyoruz değerli izleyicilerimiz, maalesef aşı olmayanlar hayatı bir şekilde, kısıtlı bir şekilde yaşayacak. Bakın, alışveriş merkezleri aşı soruyor. Uçaklar, havayolu firmaları aşı soruyor. Resmi kurumlar aşı soruyor. Okullar aşı soruyor. İşin enteresan tarafı, Almanya'da önümüzdeki günlerde 12 yaşından büyük olanlara da aşı yapılmasıyla ilgili karar çıkartılacak. Bunun anlamı şu anda aşı sıkıntısı yok. Avrupa Birliği'nin tamamı 1 milyar dozluk aşı anlaşması yaptı. Herkesi aşılayacaklar.
Olmuyorum diyebilirsiniz, kabul etmiyorum diyebilirsiniz ama bir noktadan sonra pes etmek zorunda bırakılacak değerli izleyicilerimiz. Tablo bu. Ben bunu görüyorum. Ama resmiyette zorunlu değil. Zorunlu değil ama hayatını kısıtlıyor. Diyor ki ya bunu kabul edeceksin ya da aşı olacaksın. Böyle bir tablo varken değerli izleyicilerimiz şunu söylememizde sanıyorum yanlış olmaz, yanlış bir yorum olmaz. Herkesi bir şekilde mecburen aşılayacaklar. Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerin 1 milyar dozluk aşı anlaşması yapmış olmasının bir diğer anlamı şu: 3. doz, 4. doz, 5, 6 doz aşı herkese yapılacak. Bitti mi? Hayır diyecekler. Çünkü Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı. BioNTech'in sahiplerinden dedi ki 6 ay sonra antikor üretimi azalıyor dedi. Bu ne demek? 3. dozu ol demek. Zaten tartışılıyor. Bir 6 ay geçecek. 2022'nin ortalarında diyecekler ki 4. doz. Önümüzdeki yılın sonuna doğru kışın diyecekler ki aşılar artık etkisini yitiriyor, antikor üretilmesi azalıyor diyecekler. 4, 5, 6, 7, 8 ne zamana kadar? Ömrümüzün sonuna kadar değerli izleyicilerimiz bu aşılar yapılacak. Bu konuda emin olabilirsiniz. Geçmişte beni takip edenler bilir. Aşı pasaportu dedik, aşıların sayısı arttırılacak dedik. Hepsini söyledik ve artmaya devam ediyor. Görüyorsunuz her gün yeni bir haber var. Ben de bu haberleri vermekten çok mutlu değilim. Ancak gelinen tablo bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde artık aşıyla yaşamaya hepimiz alışmak zorundayız. Ama zorunlu değil diyorlar. Şimdi bu konuyla ilgili sizler de ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, şunu söylememde bir fayda var. Bakın, bu ülkede ya da nerede yaşıyorsanız yaşayın, her şeyi devlet yöneticileri bellerini aşıya bağlamışlar. Diyorlar ki aşı olmadan bu işten kurtuluş yok. Tamam, bilim insanlarımız ne diyorsa biz onu yapmak zorundayız. Ben doktor değilim, hekim değilim. Ama insanlara bu iş zorunlu değil deyip aşı olmayan insanların hayatının kısıtlanmasını ben doğru bulmuyorum. Bakın şu anda arkadaşım size gösterecek, milyonlarca vatandaşımız, gurbetçi vatandaşımız bakın şimdi Türkiye'den dönüyorlar. Gittiklerinde yeni bir hayat, yeni kısıtlamalar, yeni engellemeler bu insanları bekliyor. Gümrük kapılarında diyorlar ki eğer siz 2 doz aşı olmadıysanız testinizi gösterin. Testinizi gösteriyorsunuz ve külfet bunların hepsi. Yani vatandaş 5-6 kişilik bir aile test yaptığında şu an Türkiye'de en az 200-250 lira, 1500 lira civarında bir masraf var. Ve bunlar stresi, siniri, parası derken insanların hayatlarını kısıtlamaya devam ediyorlar. Şimdi ben aşı olun, test yapın, yapmayın diyemem. Bu benim söyleyeceğim bir şey değil. Herkesin kendisinin karar vermesi gereken bir durum. Hal böyle olunca da şöyle bir tablo var. Arkadaşlar bu işten kaçış yok. İşin ekonomik boyutu başka bir boyut. Bakın milyonlarca insan işsiz kaldı. İş yerleri hala kapatılıyor. Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinin bugün düzelmeye başlasa 3 yıl sonra 2019'un şartlarına dönebilecek. Ama önümüzde yeni kısıtlamalar var. Ben şunu söylüyorum. Büyük sıfırlama evet çoktan başladı. Yeni dünya düzeni evet çoktan başladı arkadaşlar. İnsanların ekonomileri bozuldu. İnsanların gerçekten psikolojileri bozuldu. Hal böyle olunca toparlamak gerekirse şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. Maalesef ve maalesef vatandaşlarımızın mecbur bırakıldığı bir durum var. Herkes aşı olacak. Göreceksiniz. Kabul edin ya da etmeyin. Bana istediğinizi söyleyebilirsiniz ama bu benim yorumum değil. Devletleri yönetenler şunu söylüyor. Diyor ki aşı olmak zorundasınız diyor. Bir şekilde herkes kabul edecek. Bundan kaçış yok. Peki aşılarla ilgili olarak diyelim ki 5 yıl sonra olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Yan etkileri diyelim ki 5 yıl sonra görülmeye başladı. Bunun sorumlusu kim olacak? İşte asıl soru bu. Çünkü geriye dönüşü olmayan bir durum. Sağlık bu. Sağlıktan öteye başka bir şey yok arkadaşlar. Bununla ilgili olarak sizlerin görüşlerini de ben çok merak ediyorum.
Sizlerden ricam şu değerli izleyicilerimiz, mutlaka bu videomuzun altına konuyla ilgili görüşlerinizi paylaşınız. Siz ne düşünüyorsunuz aşı ile ilgili? Bunun yanı sıra yeni kısıtlamalarla ilgili düşünceleriniz nedir? Bunu bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Değerli izleyicilerimiz, gerek ülkemizden, Türkiye'mizden, gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.